Bütün parçalarımızı bitirdik. Sıra birleştirmeye geldi. Öncelikle gözlerini işleyeceğiz. Ben şu hortumun bittiği yerden 4 tane sık iğne yukarı çıktım ve ilk deliğine iğnemi yerleştirdim. İğnemin sağına doğru da 5 tane sık iğne geldim. Soluna doğru da 5 tane sık iğne geldim. Daha sonra uzun bir iğneme siyah ipimi bağladım. Bu iplerimizi düğüm yapmıştık sıkı sıkı. Siyah ipimi de oraya sabitledim ve arkasından geçiş yapıyorum. İlk toplu iğnemin olduğu yere. Şimdi bir tane çapraz gidiyorum. Böyle aşağıya doğru değil, bir tane sık iğnenin çaprazına batıyorum. Bir sonraki sık iğnemin yanına çıkıyorum. Şimdi yine bir sonraki sık iğnemin yanına çıkıyorum. Şöyle çevireyim, daha pratik olsun. Yine bir sonraki sık iğnemin yanına çıkıyorum. Bir tane çapraz yaptım. 4 tane sola doğru düz bir şekilde makine dikişi yaparak işliyorum. Üç oldu. Bu 4. Bir sonrakinin yine üstüne çıkıyorum. Ve bunu da çapraz işlemiş oluyorum. Daha sonra kirpiklerini işleyeceğim. Buradan 2 tane aşağıya indim. Şu kısım düz oldu. İlk 2 tane çapraz oldu. Şimdi kirpik kısımlarını aşağıya doğru işliyoruz. 2'şer adet bırakıyorum. Burada 2 tane kalacak. Yine buradan sağına doğru 2 tane bırakıyorum. Şimdi en uçtaki kirpiği işliyorum. Yine buradan da aşağıya doğru 2 tane bırakıyorum ve diğer kirpiği işlemek için yan tarafa geçiyorum. Şimdi yine bir tane çapraz yapıyorum aşağıya doğru. Yani şu şekilde. Böyle değil. Buraya hemen bir sonraki sık iğnenin yanına çıkış yapıyorum. Bu bizim ilk çaprazımız. 4 tane de aynı hizada yana doğru düz işliyorum. 1 2 3 bu dördüncü ve buraya da yine çapraz çıkıyorum. Şimdi kirpiklerini işleyeceğiz. Onun için de 2 aşağıya iniyorum. Buradan ikişer ikişer bırakarak artık aralarda da 2 tane oluyor. Böylece 4 tane de kirpik işlemiş oldum. Şimdi başının arkasından çıkıyorum ve bu düğüm yaptığım iplere siyah ipimi sabitliyorum. Şimdi bedenle gövdeyi birleştiriyorum. Bir sık iğnemin içinden ipimi çıkarttım. Bir gerisine gelip şimdi alttaki sık iğnemin
önüne çıkıyorum. Buradan da yine bir geri alıyorum. Tekrar kafasına geçiyorum. Yine makine dikişi yapar gibi birer tane geriye çıkarak bir bedenden bir gövdeden alarak kafasıyla gövdeyi birleştiriyoruz. Bu şekilde tüm vücudu birleştireceğiz. Kulaklarını dikeceğiz. Önce yerlerini ayarladım. Yerlerini şu şekilde ayarladım. Bu kirpiğinin bittiği yerden yukarıya doğru 5 sık iğne çıktım. 1, 2, 3, 4, 5. Burası benim orta yerim. Buradan yukarıya da 4 sık iğne çıktım. 1, 2, 3, 4. Buradan aşağıya da 4 sık iğne indim ve kulağımı monte edeceğim yerleri belirlemiş oldum. Aynı işlemi burada da yaptım. Şimdi koyu pembeler bize bakacak. Bir tane şöyle ayarlıyorum. İpimi yukarı aldım. Bir tane bedenden, bir tane kulaktan alıp yine makine dikişi yapar gibi birer geriye geçiş yaparak dikiyorum. Biraz kalın. Yine bir tane bedenden, bir tane kulaktan alarak makine dikişi yapar gibi hep birer geriye geliyorum. İğnemi batırdığım yerden. Ara ara ipinizi sıkın. Bir kulaktan, bir bedenden ilk iğnemi batırdığım yere kadar bu şekilde monte ediyorum. Kulağımın daha sıkı durması için arkaya döndürüyorum. Yine aynı battığım yerlerden sabitliyorum. Böyle birazcık daha iğnemin çıktığı yerler belli. Yine aynı şekilde diğer kulağı da dikiyoruz ve bitiriyoruz. Eğer çok aşağıda kalırsa ikişer tane daha atlatabilirsiniz. Diğer kulağı diktikten sonra ona bakıp tekrar karar verebiliriz. Verdiğim sayılara göre kulakların yerleri tam oldu. O yüzden tekrar ekstra dikmeye gerek kalmadı. Kulağın arkasından ipimi buraya sabitledim ve iğnemi batırıyorum. Herhangi bir yerden çıkış yapıyorum. İpimin fazlalığını kesiyorum. Böylece kulaklarımızı da monte etmiş olduk. Şimdi ayaklarını monte edeceğim. Boynunun bittiği yerden 3 tane sık iğne geriye geldim.
6 tane bu tarafa, 6 tane bu tarafa sık iğne indim ve iğnelerimi taktım. Şimdi taktığım yerden ayağımı monte ediyorum. Bir bedenden, bir ayaktan dikiyorum. Bir bedenden, bir ayaktan alıyoruz. Bu şekilde dikiyorum. Dikme işlemi burada bittikten sonra alt kısmını çeviriyorum. Burada iğneme düğüm atıp bedeninden geçiş yapıyorum ve ipimi kopartıyorum. Arka ayakları dikeceğim. Burada ön ayakların sırasını hiza aldım. 3 sık iğne aşağıya indim ve ayağımı yerleştirdim. Yine bir bedenden bir tane de ayaktan sık iğneyi alarak dikiyorum. Diğer ayağı da yine aynı işlemi yapacağım. Burada sadece dikkat etmemiz gereken şu kısımda dikmeye başladığımız yerle dikmeyi bitirdiğimiz yer aynı hizada olmalı. Yani şuradaki gibi. Aynı sırada olmalılar. Bu şekilde arka ayakları da dikiyoruz. Şimdi kuyruğunu yapıyorum. Tam orta noktadan 6 tane sık iğne yukarıya çıkıp orta yerini buldum ve toplu iğnemi batırdım. Bir miktar ip bırakıp 9 adet sık iğne ördüm. Şimdi iğnemin olduğu yere ördüğüm zinciri takıyorum. Tam sık iğnenin ortasından ipimi çekiyorum ve çıkarıyorum. Şimdi 9 tane zincirin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde tek tek sık iğnelerimi örüyorum. Zincirimin sonuna geldiğinde bir tane zincir örüp ipimi kesiyorum. Daha sonra ipimi çekiyorum ve bir tane düğüm atıyorum. İyice sıkılaştırdım. Şimdi iplerimin kanatlarını tek tek açıp tüy görünümü veriyorum. Kuyruğunu da bu şekilde yapıyoruz. Hepsini aynı hizada kesiyorum. Kuyruğunu da bu şekilde oluşturduk. Şimdi çiçeklerini yapıyorum. 6 tane zincir çektim. Hemen zincirimi kapatıyorum. Bir tane zincir çekip dolgularımı yapıyorum. İpimin üzerine aldım. 2 kere de çektim. İpimin üzerine aldım. 2 kere de çektim. 3 tane dolgu yaptım. Üzerine almadan tekrar aşağıya indim. Şimdi yine bir zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. 2 kez de çekiyorum. 3 tane dolgu yapıyorum. Üzerine almadan iniyorum. Hemen bir zincir, 3 tane dolgu,
üzerine almadan tekrar iniyorum. Halkamın içerisine kaç tane yaprak sığıyorsa o kadar yapıyorum. 4 yaprak, 5 yaprak yapabilirsiniz. İstediğiniz renklerde. Bu şekilde çiçeklerimi de tamamlıyorum ve tepesine monte edeceğiz. Şimdi de tepesindeki yeşil yaprakları yapıyorum. 8 tane zincir çektim. İkinci zincire bir tane sık iğne yapıyorum. İkinci zincirime bir tane üstüne aldım. 2 kez üzerine alarak çekiyorum. Üçüncü zincirime yine üzerine aldım. 2 kez çekiyorum. Bir sonrakine 2 kez doladım. 3 kere de çekeceğim. 1 2 3. Bir sonrakine bir kez üzerine aldım tığımın. 2 kere de çekeceğim. Bir sonrakine tek aldım. Yine 2 kere de çekeceğim. Bir sonrakine normal sık iğne ile yapıp bitireceğim. Şimdi tekrar 7 tane zincirimi çekiyorum. 3 4 5 6 7. Bunun uzunluğunu kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Yine sık iğne ile başlıyorum. Bir tane üzerine alıyorum. 2 kez çekiyorum. Tekrar bir tane üzerine alıyorum. 2 kez çekiyorum. Bu sefer 2 kez tığımın üzerine alıyorum. 3 kere de çıkarıyorum. Tekrar üzerine tek alıyorum. 2 kere de çıkarıyorum. Tekrar üzerine tek alıyorum. 2 kere de çıkarıyorum. En son şuraya bir tane de sık iğne ile batıp bitiriyorum. Böyle böyle 6 tane yapıyorum. 6 tane yaptım. Şimdi bu iki ucu birleştiriyorum. İpimi uzunca koparıp kesiyorum. Bu şekilde tepesine yerleştiriyorum. Daha sonra da iğne ile vücuduna monte ediyorum. Yapraklarımızın üzerine çiçeklerimiz gelecek. Büyük çoğunluğu gözükmeyecek. Şu bir tane yaprağı boyun kısmına kadar indirdim. Şuraya kadar indirdim. Biraz zor oluyor tabii atlatması. Bu şekilde tek tek şimdi dikeceğiz. Ördüğüm çiçekleri bu yeşil yapraklarımın etrafına tek tek dikiyorum. Sadece burada çiçeklerimin ortalarına tohum yapıyorum. Onu anlatacağım. Tam ortadan çıktım. İpimin dibine yakın yere iğnemi koyuyorum ve bu şekilde ipimi sarıyorum. 4 5 6 7 ve 8. Şimdi iğnemi ucunu tam çıktığım yere tekrar batırıp alttan alıyorum. Şimdi artık yavaş yavaş çekiyorum. Tabii iplerimiz kalın olduğu için tohumumuz içine gömüldü. Böyle iğnemin ucuyla çekiyorum. İpimi de buraya sabitleyip koparıyorum. Bir
filimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Filimizi tamamen bitirdim arkadaşlar. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Kolay gelsin.